Kanalıma hoş geldiniz. Bugün aloe veralarımla karşınızdayım. Bugün sizlere uzun süredir büyümeyen ve yavru vermeyen aloe veralarımızı nasıl yeniden canlandırabiliriz ve yeniden yapraklarının bol bol jelli olmasına yardımcı olabiliriz. Bununla ilgili sizlere birkaç püf noktadan ve uyguladığım bir yöntemden bahsedeceğim. Bu gördüğünüz aloe veraların hepsi benim kendi yetiştirdiğim aloe veralarım. Aloe vera aslında bakımı çok kolay olan bir bitkidir. Fakat dikkat etmemiz gereken sadece birkaç püf nokta var. Hemen sizlere aloe veraları coşturacak yöntemden bahsetmek istiyorum. Bunun için ihtiyacımız olan yumurta kabukları. Ben yumurta kabuklarını çöpe atmayıp bu şekilde şişelerde saklıyorum. Bu şekilde şişeleri koymadan önce kullandığım yumurta kabuklarını bol suda yıkayıp özellikle yumurta kabuklarının içerisindeki jelimsi sıvının gitmesine dikkat ediyorum. Ve daha sonra kurutup bu şekilde kavanozların içerisine koyuyorum. Ve bu şekilde kuruttuğunuz yumurta kabuklarını birçok bitkinizde kullanabilirsiniz. Çok fayda sağlayacaktır. Bugün sizlere özellikle pratik bir yöntem olan yumurta kabuklarını nasıl kullanacağımı göstereceğim. Bunun için bir fırın tepsisine koyuyorum. Ben yumurta kabuklarının iyice kuruması için 10 dakika 200 derecede fırında bekleteceğim. Ama sizler isterseniz dışarıda bahçeye ya da balkonunuza güneşte de kurutabilirsiniz. 200 derece fırında sadece 10 dakika beklettim ve şimdi çıkarıyorum. Soğumasını bekleyeceğim. Evet, yumurtalar soğudu. Bakın fırında yeterince kurudular. Şimdi bunu robottan geçirip toz haline getireceğim. Evet, yumurta kabuğu tozum hazır. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Yumurta kabuğunu özellikle toz haline getirdim. Çünkü yumurta kabuğunu toz haline getirdiğiniz zaman içerisindeki vitaminler çok çabuk da toprağa geçecektir. Bildiğiniz üzere yumurta kabuğunda yüksek miktarda kalsiyum vardır. Kalsiyum da bitkilerin gelişimi için, hızlı bir şekilde büyümesi için inanılmaz fayda sağlıyor. Hemen ekeceğim aloe veralar için saksımı aldım. Bakın bu saksımın içerisinde aloe veraları seçerken özellikle çok küçük olan yavru aloe veraları seçmiyoruz. Çünkü yavru aloe veraları eğer çok erken ayırırsanız büyümesi daha geç olacaktır. Bu şekilde bakın bu biraz daha iyi. Bu boyutta olan bir aloe verayı ekebilirsiniz. Aloe veraların kökleri zaten çok az olur. O yüzden hiç kökü yokken bile aloe verayı toprağa ekebilirsiniz. Hemen tutacaktır. Bakın yine bir tane daha ayırıyorum. Bu da yine yeterli büyüklükte. Çektiğiniz zaman kolaylıkla gelecektir. Eğer çok köklü bir bitki olsaydı ayırmak biraz daha zor olurdu. Evet, yavrusuyla birlikte bakın bu aloe veram da geldi. Evet, bunu ayırmıyorum. İkisini birlikte ekeceğim. Şimdi sizlere aloe veraları coşturacak karışımımızı hazırlamak istiyorum. 3 çeşit toprak var. Bakın elimde. Bu gördüğünüz toprak torflu bir toprak. Çiçekler için kullandığımız. Bu toprak ise ben genelde kaktüs toprağı kullanıyorum. İçerisinde kum ve kil bilyesi var. Ve biraz da içerisine perlit koyuyorum. Bu bir karışım yaptığınız zaman aloe veralar için en ideal toprak oluyor. Çünkü aloe veranın toprağı mutlaka suyu geçirebilen ve torflu, aynı zamanda yumuşak bir toprak olması gerekiyor. Sizler isterseniz marketlerde bu karışımı hazır olarak da alabilirsiniz.
Tabii ki içerisine hazırladığım yumurta kabuğu tozunu koyacağım. 2 yemek kaşığı kadar koymam yeterli. Bu karışım ile aloe veralarımız bol kalsiyum, vitamin alarak çok daha hızlı bir şekilde büyüyeceklerdir. Aloe vera zaten hızlı bir şekilde büyüyen, yavru verebilen bir bitkidir. Fakat yanlış toprak seçimi yüzünden aloe veralarımızın gelişimi daha da yavaşlayabiliyor. Bakın bu şekilde karıştırdım. Şimdi hazırlamış olduğum bu karışıma aloe veralarımı ekeceğim. Aloe veraları ekerken her zaman küçük saksılar tercih edin. Küçük saksılarda çok daha hızlı büyürler ve altının delikli olmasına dikkat edin. Bu saksıların biraz delikleri büyük ama sizler daha küçük delikli saksılar tercih edebilirsiniz. Suyu fazla verdiğiniz takdirde alttan suyu süzebilmesi için bu mutlaka önemlidir. Evet, görüyorsunuz toprağını koydum ve şimdi içerisine aloe veramızı ekelim. Aloe veraları ekerken dikkat etmeniz gereken kökleri zaten çok küçük ve bu yüzden kök kısımlarının sadece toprağa girmesi gerekiyor. Yani aloe vera ekerken kesinlikle gövde kısmına kadar ekmeyin. Eğer gövde kısmına kadar ekerseniz sulama esnasında gövdeye su gireceği için zaman ile çürüyebilir. Bakın bu şekilde bir parmak kadar yükseklikte ektim. Sallanması gayet normaldir. Zaman ile zaten sabitleşecektir. Hemen yine diğer bir saksım için bir aloe vera daha buradan çıkaracağım. Bakın bu saksımın içerisinde çok fazla aloe vera olduğu için büyümüş olan aloe verayı ayırarak bu saksımdaki küçük aloe veraların da daha rahat bir şekilde büyümesini sağlayacağız. Bakın bu biraz daha köklü bir aloe vera. Bu şekilde ayırırsanız bunun tutması daha da hızlı olur. Görüyorsunuz kökü daha da fazla. Fakat bu aloe vera için çok önemli değil. Önemli olan aloe veraya ektiğiniz saksı ve toprak karışımı. Evet, buna yine ideal olan saksısına ekiyorum. Yine ekerken gövde kısmına dikkat ediyorum. Gövde kısmının sadece toprağa girmemesine, sadece kök kısımlarının toprağa girmesine bakın. Görüyorsunuz bu şekilde ektim. Bu ideal bir ekim aloe veralar için. Bunların ilerleyen zamanlardaki gelişimini de sizlerle tekrardan paylaşacağım. Ben özellikle sizlerle beraber ekmiş olduğum bitkilerimin mutlaka aradan bir yılda geçse son halini paylaşıyorum. Bakın bu aloe veramı hatırlarsanız içerisinden yavrular alıp ekmiştik ve bu şekildeydi. Bunun bir yıl sonraki halini de sizlerle bakın şu anda paylaşıyorum. Gördüğünüz üzere bu aloe veram bol bol yavru verdi. Diğer küçük yavrular da hızlı bir şekilde büyüdüler. Aloe vera aslında iyi bir bakımla bu şekilde çok hızlı bir şekilde büyüyebiliyor. Hemen sizlere diğer ektiğim saksıdakini de göstermek istiyorum. Evet, bakın bu da yine küçük saksıya ektiğimiz aloe veram. Ve gördüğünüz üzere bu aloe veramda yine bol bol yavrular verip hızlı bir şekilde büyüdü. Aloe veralarınızı kesinlikle çok fazla su vermeyin. Ben bu esnada toprağa kurumadıkça kesinlikle su vermedim ve direkt güneşi almayan fakat çok aydınlık pencere kenarına koydum. Eğer bu püf noktalara dikkat eder ve arada da belirli aralıklarla sulama yaparsanız aloe veralarınız çok hızlı bir şekilde büyüyecektir ve bol bol yavru verecektir. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında sorular sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.